çok fazla kazanıyor. Herkes yani. Herkese cümleten selamünaleyküm. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Hayırlı hafta sonları efendim. Umarım iyisinizdir. Bu video bir açıklama içerecek. Açıklamayı da şöyle 15-16 dakika sürdüğü için bazı değişiklikler var. Hem de bazı bilgiler var merak edenler için. Nasıl para kazanacağımız işlemlerine başladık. Aynı zamanda bir kararla artık buradayım. Çiftlikteyim, komple çiftlikteyim. Bununla ilgili 16-17 dakika belki 20 dakikalık bir konuşma videonun arkasına koydum ki herkes izlemek istemeyebilir. Şimdiden iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım neler yapmışız bakalım beraber. Şöyle bu taraftan başlayayım. Biliyorsunuz biz projemiz aslında Hobbit çiftliğiydi. Buraya bir yeraltı kulübesi yapıyoruz. İçine büyük ihtimal kas falan koyarız herhalde. Bilmiyorum, şömineli kas öyle söyleyeyim. Bir otel odası değil yani, yanlış anlaşılmasın. Yeraltı üstü tamamıyla toprakla kapatılacak. O üst taraftaki 5-10 şu tahta çıkacak. Şu yerlerdeki büyük sütunlar bunun üst kısmına gelecek. Yukarıda birleşecek. Ortada yuvarlak bir kapı. Ya arkadaş, Avrupalaşmayın. Hobbit evi nedir diyebilirsiniz. Ya biliyorsunuz aynı zamanda bir seyahat ajantasıyız. Buraya da gruplar getiriyoruz. Sadece bu Hobbit evlerini görmek için insanlar Maşuke'yi götürüyoruz ve günde 1200 kilometre gidiş geliş Konya'dan yol yapıyoruz. Günübirlik bir tura. Binlerce insan o Hobbit evlerini görmeye gidiyor. Ben de şahsi olarak Yüzüklerin Efendisi filmini sevmişimdir. Herkesin farklı fantazileri, farklı zevkleri var. Farklı film konularını sever. Benim çocukluğumun filmidir. O yüzden buraya böyle bir Hobbit evi yapıyoruz. İçine şey yapacağız yani, büyük ihtimal küçük baş böyle kanatlı hayvanlar da koyabiliriz o kapıdan böyle çıkarken falan. Öyle ev mantığında değil, öyle bir şeye de ihtiyacımız yok zaten. Bunun çakmalarını da şu yan taraftaki istinat duvarının olduğu yere bir tane daha yapacağız. Çakma arkası komple toprak olacak. Dışarıdan sadece Hobbit evi gibi görünecek. Hem de bize istinat duvarı yapılacak alanı biraz daha daraltacak. Buraya böyle bir karar aldık. Şu an işlem çok kötü görünüyor tabii ki, böyle yarım yamalak olduğu için, ama bittiğinde güzel görünecek. Ortamdan da topladığımız taşlarla burayı Hobbit evinin ön kısmını öreceğiz. Burayı bu şekilde tamamlamayı planlıyoruz. Sizle uzun zamandır video atmıyorken neler vardı? Şuradaki kaldırım yarımdı biliyorsunuz. Bu arada ortamın dağınıklığından dolayı kusura bakmayın. Her gün çalışıyoruz ve neyi nereye koyduğumuzu tam olarak bilmiyoruz. Bunu bir şekilde düzene sokacağız. Bir ardiyemiz, yüklüğümüz olduğunda, özür dilerim. Buradaki betonu döktük. Burayı hatta düm döktük. Burası giriş kısmı. Buradaki ön kısmındaki kaldırımı da tamamıyla artık bitirdik. Ön tarafın kaldırımı bitti. Bizim gece de bu arada iyi. Biliyorsunuz meme tümörü ameliyatı olmuştu. Artık toparladı kuzum benim. Şu an çok çok iyi. Maşallah var yani. Tatlış tatlış bizimle beraber takılmaya devam ediyor. Bu ahırın iç kısmındayım şu anda. Ahırın bu kısmına da beton döktük. Belki araba park ederiz, bir şey olur. Traktör alırız, traktörü çekeriz gibi. O yüzden buraya böyle beton döktük. Bizi ortalama olarak 15-20 gün yoran ve size video atmamızda çok büyük engel olan, çünkü sürekli çalışmış olduğumuz bu alanla ilgili bir açıklama yapmak tabii ki isterim. Bu açıklama şu: biliyorsunuz burası ahırın kapalı olan kısmı. Burayı bu şekilde bölmüştük. Bunun altı topraktı ve inek büyükbaş küçükbaş olsun toprağın altında sıkıntı olacağı, idrarı toprağa bulaştıktan sonra toprağı temizlemenin vesaire yapmanın çok büyük güçlükler çıkarttığı ile ilgili bazı araştırmalar yaptık. O yüzden bunun altını komple beton döktük. Biz aslında burayı bir ustaya sormuştuk ama sorduğumuz usta bize kaç para istemişti? O zamanın parasıyla 5.000 liraya malzeme hariç sadece dökmeye para alırım demişti. Bu hortum ve işte mikser çok çok pahalı onu buraya getirmek. O yüzden biz kendimiz Adem abimizin bizlere emanet olarak verdiği haş karma makinesiyle kara kara 6 bölümde döktük burayı. Hatta 7 bölüm diyebilirim. İşte şunların hepsi birer bölüm. Videoda zaten bunları koydum size. Bunları rahat rahat izleyebileceksiniz. Burayı bu şekilde meyilli olarak döktük. Orta tarafına bir kanallık arazi bıraktık, alan bıraktık.
Ne olur içini yıkarız, idrarı vesairesi buradan akar diye. Bunun iç kısmı, şu kanalın içine şöyle meyilli bir beton dökerek buradaki kanalı duvar dibinden dışarıya doğru payeleyeceğiz ve oradan çıkartacağız. Bu şekilde başarabilirsek öyle olmasını arzu ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Yalnız burada büyükbaşın olmayacağını söylediler. Çok fazla büyükbaşın. Tabii ki modernize edilmiş Avrupa sistemindeki ahıllarda biliyorsunuz ineğin daha çok havadar alanda olması gerektiğini söylüyorlar. Eksi 45 dereceye kadar eğer alıştırılırsa rahatlıkla dayanabileceği ile ilgili bilgiler var. O yüzden ahılın ön kısmının ve arka kısmının bir kısmı açık olmalı ki inek havadar alanda olsun. Ama şu anda içerisi serin. Ama buraya 10 tane inek koyduğunuzda serin olmayacak. O yüzden biz burada küçükbaşı yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Küçükbaşlar sever bu tarz yerleri. O yüzden küçükbaş hayvancılığı bu ahılın içinde yapacağız. Üst taraftaki trapez saçla alakalı buranın köpükle kapatılması gerektiği söylendi. Çünkü hayvanlardan doğan bu şeyden dolayı küflenebilirmiş ve aynı zamanda sıcaklık ve soğukluk farkından dolayı da kış vakitlerinde vesairede terleme yapabilir ve bu terlemeden dolayı saçlarınız erken çürüyebilir dediler. O yüzden büyük ihtimal köpük sıktıracağız. Normalde kamış da attırıyorlar ama Konya'da öyle kamışı bulmak bilmiyorum, araştırmadım. Var mıdır yok mudur? O daha meşakkatli geldi bana. O yüzden köpük sıktırmayı düşünüyoruz. Parasını ayarlayabildiğimizde. Samanımızı aldık. Sırada yem var. Yem alacağız. Saman normalde Konya'da 1800 liraya tonu döktürülüyor. İndirme ve bindirme dahil. Yani tarladan alıyor, nakliyesini yapıyor. Buraya da gelip burada şekilde yığıyorlar. Biz 2000 liraya zor kapattık çünkü kalmamış 1800 liraya. Bayağı da araştırdık. 6 ton saman aldık şimdilik. Bilmiyorum yeter mi yetmez mi? Tabii ki bu şekilde balya samanlar büyükbaş hayvanlar için ideal oluyor ama küçükbaş bu şekilde olmuyor. Genelde bunu kırdırıyorlar. Pres saman diye geçiyor. Bu samanı kıracak makineyi biz kendimiz yapacağız. Şurada gördüğünüz varilin içerisine yapacağız. 3-4 kahvalık bir motorla halledilebilen basit bir sistemi var. İnternette bir abi de görmüştüm sağ olsun. O yüzden biz bu samanı kırabilecek makineyi de kendimiz yapacağız. Bu çuvallardaki de işte buraya atılırken dökülenler, onlar şu anda parçalı mesela koyuna normalde verilir. Buradaki bu yüklük ve ardiyek tamamıyla kaldırılacak. Yemlerimizi de buraya sıralayacağız. İyi de kardeşim hayvanı buraya salarsan şuraya bu samanı yerler, tabii ki yerler. O yüzden burayı buradan bu şekilde böleceğiz aşağıya doğru. Yani ortalama 1-1,5 metre burayı çıkartacağız ki hayvanlar buraya ulaşamasınlar. Burası bizim yemliğimiz olsun. Bir ahılda önemli olan şey 2 kaleme atlamışız. Bunlardan bir tanesi gübrenin nasıl ve hızlı bir şekilde çıkartılabileceği. 2 yem deposunu nereye yapacağıyla alakalı. O yüzden burayı da o şekilde ayarlayacağız. Kapatacağız yani. Genel itibariyle söylenen bir şey var. Onu da söyleyeyim. O da şu. Yani burayı komple beton döksenize abi diye. Evet abi ama çok yorucu. Yani o yüzden hayvanların toprakla temas edecekleri bir alanda olsun istedim. Burayı böyle bıraktım. Küçükbaşı burada salarsak böyle takılırlar yani. Her yerin beton olmasına da gerek olduğunu düşünmüyorum. Fuzuli masraf gibi geliyor. Belki ileride dökeriz ama zorunluysa bilmiyorum. Biz acemiyiz. Daha hayvana bakmayı bilmiyoruz. Bunları hepsini gözlemleyeceğiz. Bu sol tarafa gelelim. Şu meşhur ahırın işini zamanında su basan yere ve benim de bu kepçe çağırıp bu toprağı açtırdığım alana. Biz diyoruz ki buranın tesviyesini yapalım abi. Şöyle güzelce. Şöyle burada da bazı ihtimaller var. Sizlere de bu konuyla ilgili danışmak isterim tabii ki. Normalde istinat duvarı taş alınacaktı. Şuraya şöyle örülecekti. Arkasına drenaj borusuyla beraber gider yapılacaktı. İstinat duvarı için taş bulamıyoruz demiştim. Ya da çok büyük kalıp taşlar var. Bunlar kırdırılması gerekiyor vesaire yapılıyor falan filan. Bir de taş işçiliği çok ayrı bir meziyet istiyor. Zaten bu surayı aşağı temelin altına kadar biz burayı kazdırdık. Buradaki bu levha da zaten sökülecek artık. Gerek kalmadı. Ben diyorum ki bunun altına güzel bir beton dökelim. Şuraya. Tamam şöyle şuradan beton dökelim. Şuraya kadar. Şuradan itibaren biz burayı biriketle örelim. Bu tarafına gene aynı şekilde drenaj borusunu koyalım. Gene drenaj borusunun üzerine taşlarını koyalım. Gene gider yönünü verelim. Yani toprak altı gelecek suyu buradan uzaklaştırabileceğimiz şekilde biz buranın drenajını ayarlayalım. Biriketle şöyle ördük mü yukarıya çıktık. Şöyle bir V çatıyla şurayı şöyle atalım. Bunun altını da
yüklük olarak kullanalım. Ne bileyim odunlarımız olsun, başka bir şey olsun. Belki ahıl olarak kullanırız. Önemli değil ama ya buradaki bu alanı çöp etmeyelim istiyorum. Çünkü zaten biliyorsunuz duvarın bu tarafı kapalı. Bu tarafına herhangi bir para harcamayacağız. Bizim için elimizde de biriket var. Bir 400-500 tane buraya harcayabileceğimiz kadar var. Diyorum ki şurayı şöyle insan şu toprak hizası kadar biz burayı böyle öreriz babamla beraber. Altına beton döktükten sonra örelim. Buradan bir V çatıyla şu tarafa doğru şey yapalım. Ön taraftan da kapısı, bu alanı değerlendirelim istiyorum. Çünkü ölü nokta olarak yoksa kalacak. Tek şey burası. Yani burayı tam olarak çözemedik. Siz de yazarsınız yorumlara. Şey orada, hobi çiftliği dediğim gibi orada. Orası işte bizim turizmde en çok fotoğraf çekilmek için insanların kullanacağı alan. Ne olacak? Burada böyle kapı olacak. Şuradan şöyle gelecek. Şuraya şöyle tatlı bir tane havuz yapacağız falan filan. Arzu ettiğimiz şey o. Bahçeyle ilgili bu yıl Konya'da bu sıkıntı var ama Türkiye'nin belli başlı yerlerinde var mı bilmiyorum. Biz yağmurda ektik ve toprak ne yazık ki tam tavını almamıştı. Biliyorsunuz çok sıkıntılı bir dönemde ektik. Çünkü Konya'da da fide bitmişti. Doğal olarak elimizdeki olan fideleri de ekmek durumunda kaldığımız için ektik. Bunlardan güzel verim almaya başladıklarımız var. Domates her sene olduğu gibi maşallah var. Bu sene de güzel güzel mahsullerini veriyor. Yani şöyle göstereyim. Bakın buralarda domatesler böyle böyle büyüyorlar. Buralarda bu şekilde domateslerimiz var. Biber çok sıkıntıda. Patlıcan daha yeni yeni boyatmaya başladı. Sıkıntıda. Çapasını yapıyoruz, suyunu veriyoruz. Buralara atalık kabak ekmiştik. Kabaklar maşallahı var. Bayağı bir dışarıya ekmek gerekiyormuş. Bu aldı başını. Böyle bu şekilde gidiyor. Çiçekleri böyle açıyor. Meyvesi falan var. Gördüm birkaç tane. Bakın buralarda böyle meyveler olmaya başladı. Bakın burada da var. Bu şekilde bayağı bir gür. Yani çok da fazla meyvesi var. Maşallah var. Böyle buralarda meyveleri var. Bu böyle büyüyor. Kabaklar da aynı şekilde. Mısırlarda bir sıkıntı var. Domuz bizim mısırları dün değil evvelsi gün yedi. Bu mısırlarda da bir sorun. Bunların yatma sebebi de o bu arada. Sürekli yatıyorlar çünkü domuzlar hiç uslu durmuyor. Hiç bahçemize domuz girmezdi ama gece biliyorsunuz bir domuz darbesi aldığı için şu an çok eylemde değil. Şey yapamıyor. Korkuyor da fazla yanaşmıyor o yüzden. Birkaç tane mısır kalmış üstlerinde. Birkaç tanesi de şey olacak ama pek şey değiller. Tadında değiller. Öyle söyleyeyim. O taraflarda karnabahar var. Babam ekmişti. Karnabahar diyorum ya. Tövbe lahana. Ne karnabaharı? Bu lahana olması lazım. Ekerken de sormadım bunu diye. Onlar da buralarda oluyor. Bu bahçenin bu tarafında pek bir sıkıntımız yok şükürler olsun. Sadece biberler boylanmadı. Ama köylüye sordum. Köylünün biberleri de bu yıl boylanmamış. Biliyorsunuz biz ilaç atmıyoruz. O yüzden organik gübre de verebildiğimiz kadar vermiştik. Şimdi o gübre de azaldı. Belki gübre versem tekrar coşar. Lavantalar. İstemediğiniz kadar lavanta var. Bakın. Kelebekler, arılar. Görüyor musunuz kelebekleri bak. Öyle böyle kelebekler var. Sürekli çalışıyorlar üstlerinde. İstemediğiniz kadar da kelebek var. Bakın. Şey gibi ya, Konya Kelebekler Bahçesi gibi bizim arazi. O kadar çok kelebek var ki ve lavantalarda o kadar çok çalışıyorlar ki yani anlatamam. Kelebek cennetine döndü burası. Bakın böyle lavantalar burada da aynı şekilde bakın. Bu kamerada görünüyor mu bu kelebekler onu da bilmiyorum vallahi. Ama boydan boya lavanta. Bu tarafta öyle. Boydan boya lavanta. Bu yıl karadut yedik. Bu yıl ahududu yedik. Yani böyle ucundan ucundan meyve vermeye başladı birkaç tanesi. Bu şekilde lavantalar devam ediyor. Bu otları da işte ot yolma makinesiyle aldık. Çok fazla kazanıyor. Herkes yani. Aşağı dikkat et.
Dolandı. Al olsun. Ön tarafına çekin. Az basınca böyle oldu. Ön tarafına. Uçak kurtarması. Yuşa çekilir misin? Bakıyorum ya. Şimdi anlat bakalım. Merhaba de. Merhaba. Ne yapıyoruz biz? Ne yapıyorsunuz? Sesli konuş. Ne yapıyoruz? Anlat. Ne yapıyorsunuz? İzleyicilere anlat. Ne yapıyoruz? İnşaat mı yapıyoruz? Bizi böyle köye kazıyorsun çimentoyu. Hani bizi dedoşta böyle kazıyor. Sen de köye kazıyorsun çimentoyu. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Sonra bir küçük ki şu kumlar kazıyorsun. Arabanın içine koyarak kumbarı çimentoyu dedoş böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Sen de çimentoya şey kazıyorsun. Evet. Kürek kazıyorum. Çimentoları böyle kazıyorum değil mi oğlum? Ha? Şimdi söyle bakalım. YouTube kanalıma hoş geldiniz de el salla. YouTube kanalına hoş geldiniz. Aferin oğlum. Öğrendin sen bu işi ya. Şimdi sıra bende. Ben de anneyi çekeyim bakalım. Anne, gel bak. Evet. Siz neden çalışıyorsunuz? Çünkü çalışmamız gerekiyor. Peki öyle olsun. Sen ne yapıyorsun şu anda? Size kamera tutuyorum. Bize kamera mı tutuyorsun? Hı hı. Sen YouTuber mısın? YouTube yaptım ya. YouTube mu yaptın şu anda? Şu anda YouTube'dayım. Kamerada ama. Ama öyle kamera sürekli oynatılmaz. Sabit tutulur. Ha, sürekli öyle tutacaksın. Kıpırdamayacaksın. Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Sallarsan kötü çıkar görüntü. Biz ne yapıyoruz şu anda? Sen anlat. Çalışıyorsunuz. Ne yapıyoruz peki? Güzel salarak çimentoyu böyle yapıyorsunuz. Ha, çimentoyu öyle yapıyoruz. Dedoş yapıyor ama. Ben ne yapıyorum? Sen de öyle köye kazıyorsun. Çimentoyu köye kazanır. Ha, sen de yapacak mısın illa? Ama o bana büyük gelir büyük. Sana büyük mü gelir? Büyük gelir. Tamam. Şimdi anneye ver. Anne çeksin, tamam mı? Hı? Ver anneye. Ben kayıttayım. Evet, kayıttasın biliyorum ama artık yeterli bence. Ver anneye. Böyle olmaz mı canım? Biraz da kendini çek. Anne ver, biraz anne de seni çeksin. Anneye ver kamerayı. Ben de kendimi çekmeye çalışıyorum. Tamam, öyle değil. Ha, direkt kendisine çevirdi ya. Öyle. Hayır, ver anneye. Anneye ver. Anne seni çekecek şimdi. Oraya sürtme de bozulmasın. Bozuldu mu? Anne, beni kendine götürüyor. Hoppa. Hoppa. Çekil oradan. Biraz hoş bak şey yap. Çekil. Hoppa. Kenara çekil. Ama olmaz. Hayır. Çekil. Çekil. Sen çekil. Neden? Sen çekil Dedoş.
Biraz daha at. Ha, güzel doldur. Evet. Aferin benim oğluma. Benim oğluma aferin. Aferin benim oğluma. Sen de öyle mi yapıyorsun? Ha, ben de değişik dolduruyorum. Ben de öyle yapabilir miyim? Sen de dene böyle. Olur mu? Sen de böyle yapıyorsun. Hı hı. Ay benim zamanlarımı içine koyuyorsun. Seninkileri de mi koyuyorsun? Benimkini beğenmedin mi? Benimki hiç beğenmiyorsun. Benim şeyini aldın. Benim şeyimi versene. Sen böyle ayağa kalkarak mı yapıyorsun? Sen böyle ayağa kalkarak mı yapıyorsun baba? Olabilir. Bu kadar sana yeter mi? Hı? Bu kadar sana yeter mi baba? Yetmez bana. Bu kadar bana yeter baba. Ha? Bu kadar bana yeter bu şey. Benim için sonunda bitti Dedoş. Benim için sonunda bitti mi baba? Sen yoruldun mu artık? Yoruldun mu artık? Artık yoruldum. İşimi tamamladım. Ben şu oraya koy poşete. Seninkini doldurayım mı? Doldur tabii. Bunu da dolduralım mı artık? Doldurabilirsin. Benim Anne, ben babana kamerayı tutmadım. Ben babana kamerayı tutmadım anne. Ama sen çok titretiyorsun. Titretmedim, bıraktım ya. Çok sallıyorsun kamerayı, o yüzden çıkmıyor o zaman. Anne, ben bunu yapmadım. Ben de o işte dedik orası. Bak Dedoş ne yapıyor, kalıp çekiyor. Ben de kamerayı tutmadım anne. Sonra da sen çek, tamam mı? Aslına ver. Bekle. Hadi ben nasıl geçeceğim buradan? Düşeceğim. Buradan sonra tozu giyiyorum. Çektim ya sen. Çektim, ne oldu ki? Kırıldı mı? Anne Dedoş gidiyor. Peşimden gel hadi anne. Dedoş geldi anne. Dedoş yeniden geldi Dedoş.
burası. Herkese cümleten selamünaleyküm. Hayırlı hafta sonları efendim. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Sanırım 2 ayı kadar oldu. Her videonun başlangıcında da bu cümleyle başlamaktan da artık biraz yoruldum. Uzun zamandır görüşemiyoruz, uzun zamandır görüşemiyoruz diye. Ama tabii ki bu videoyu çekmemizde de bir sebep var. Her videoda olduğu gibi. Bir şeyler yaptık. Neden bu kadar geciktik? Ne gibi bir değişiklik oldu hayatımızda? Ondan bahsetmek isterim. En azından merak edip soranlar var, sağ olsunlar. Etmeyenlerden de Allah razı olsun ama özellikle yazıyorlar ya 2 aydır sesiniz solunuz çıkmıyor. Neredesiniz? Hayır mı? Bir sıkıntı yok değil mi falan diye. Her insanda bulunan tüm sıkıntılardan bizde de var. Öncelikle ondan söyleyeyim. Bazı musibetlerle bizler de uğraşıyoruz. Özel hayatımızla ilgili olsun. Özel hayattan kastımız hemen evlilikle alakalı değil tabii ki. Çevre, toplumsal anlamda bizim de bazı sıkıntılarımız var. Şükürler olsun bu sıkıntıyı verene sıkıntıyla beraber bir derman da veriyor. Ama tabii ki bu bizlerde birazcık psikolojik yorgunluğa sebep oluyor. Bunu atlatmak da o kadar kolay değil. Ben cümleye şöyle başlayacağım sizleri de fazla sıkmadan. Ortalama 2 yıl falan oldu herhalde. Buraya taşınalı belki 2 yıl olmadı, 1,5 yıl oldu ama 2 kışı burada devirdik. Şu anda da yaz aylarının sıcaklarıyla beraber bahçeyle vesaireyle, peyzajla bir şekilde uğraşmaya çalışıyoruz. Buraya biz gelirken şöyle bir cümle kullanmıştık. Yani bu bizim ütopyamız, evet doğru. Şehir hayatını terk ederek böyle bir kırsala göç bizim için başladı diye. Biz bunun için Konya'nın mistik böyle güzel o doğa içerisinde bir yerini tercih ettik. Türkiye'de kimi insanlar Muğla'yı, kimileri Balıkesir'i, kimileri farklı beldeleri veya Karadeniz'i, Doğu'yu veya kendi memleketi olan köyünü tercih etti. Bu şekilde bir yolculuğa başladı. Genel itibariyle eğer izleyenlerin arasında bu tarz bir göçe ne bileyim merakı olan veya bu tarz bir göç gerçekleştirecek olan dostlar varsa biz göç etmeden önce tabii ki bu tarz göç hikayeleri olan insanları çok fazla ama bayağı bir çok fazla takip ettik. Genel itibariyle merak ettiğimiz şey şuydu. Kendi kendine yetebilme, para kazanabilme ve bu hayat mücadelesinden galip olarak çıkabilmenin yolları var mı? Mesleğim özel sektörde şu meslek, bankacıyım, mühendisim veya devlet memuruyum. Bu tarz bir radikal kararla acaba hayatımı, ailemi veya çocuklarımı riske atmış olur muyum endişesini muhakkak bizler de taşıyorduk. Ama bu taşımış olduğumuz sıkıntılar, içine girmiş olduğumuz bu ortamdan sonra tabii ki şekillendi. Ama bizim için çok önemli bir karar benim artık yola gitmemem üzerineydi. Neden? Ben bir seyahat ajantası operatörüyüm ve sürekli olarak yollara gitmem gerekiyordu ki taşındığımız 1,5 yıllık bu dönemde de sürekli yolda ve turda olduğum için ne yazık ki taşınmış olduğumuz bu araziyle ilgili hedef ve hayallerimizi tam anlamıyla gerçekleştirdiğimiz söz konusu değil. Yani böyle bir şey mümkün değil. Dedik diyemem, yaptık diyemem. Uğraşıyoruz ama güncel olarak bir haftalık dilimin 5 gününü yolda geçirip 4 gününü yolda geçirip kalan birkaç gününde de şurada bahçede bir şeyler yapayım mantığı aslında o hobici mantığıdır. Biz hafta sonları genelde turda oluruz. Hafta içi birkaç gün kendimizi topladık derken hobiyle uğraşabiliriz. Ama bu bizim için bir hobi değildi. Bunu siz de biliyorsunuz. Bu bizim için komple bir göç macerasıydı. İşte bu videoda o önemli duyuru şu. En son Amasra Safranbolu'ya bir tur düzenledim. Akabinde de Kurban Bayramı'nda bol yüzmeli bir Ege turu düzenleyerek hem konaklamalı turda hem de günübirlik olan Amasra Safranbolu turunda mikrofonu elime alarak misafirlere şöyle bir duyuru yaptım. Değerli misafirler, bu benim şahsi olarak son turumdur. Hem son günübirlik turum hem de son konaklamalı turum olan Kurban Bayramı Ege turuyla beraber artık sizlerden ayrılıyorum. Bundan sonraki düzenlenecek olan turlarda şirketimizin güzide personelleri, firma sahiplerimizden Feyzullah Bey yani babam sizlere iştirak edecektir. Bundan sonra ben yola veya tura gidemeyeceğim. Çünkü ben artık çiftlikte olmalıyım ve çiftlik hayatında hayatımı ikame ettirmeliyim, hayatımı gerçekleştirmeliyim diyerek bir duyuru yaptım. Bu işte son gittiğim turda sanırım işte ne zamandı? Kurban Bayramı Ege turuydu. Bununla beraber biz bu serüveni artık bitirdik. Yani şirket tur yapmaya devam ediyor. Biz daha çok yurt dışı turu satıyoruz falan. Ama o turların başında da biz gitmediğimiz için, rehberler gittiği için çok problem olmuyor. Şimdi benim asıl anlatmayı arzu ettiğim şey şu. Neden bu kadar geç video attık ve neden bu kadar uzun sürdü bu iş? 60 günde bir video da nedir?
Madem YouTube'da bu şekilde gelişmek istiyorsun, çiftlikte bu şekilde gelişmek istiyorsun, bir eylem görmek istiyor insanlar. Ve artık bizim bu bahanelerimizden de sizin sıkıldığınızın farkına vararak ya bu iş böyle olmayacak. Madem biz bir şeyin öncülüğündeyiz, insanları bir şeye davet ediyoruz. O zaman davet ettiğimiz şeyi tam anlamıyla yaşamalıyız ki biz bunu karşı tarafa samimi olarak geçirebilelim. Bu namaz kılmayan insanın bir başkasına neden namazlarını kılmıyorsun demesi gibi olacaktı yoksa. Bu çok fazla samimi gelmeyeceğini düşünerek ben artık bu müjdeli haberi vererek komple çiftlik hayatına döndüm. Eşim burada kalıyordu, ben tura gidiyordum, babam buraya geliyordu, eşim annemin yanına Konya'ya gidiyordu çocukla. Bazen eşim burada yalnız kalıyordu, dağın başında o kadar güç ve zorluk çektik ki bu konuda. Git gel, git gel, git gel. Konya merkeze harcadığımız mazot parasıyla biz zaten burada herhalde bir ay geçinirdik diye tahmin ediyorum. Bu muhabbet videosu gibi oldu böyle biraz ama kusura bakmayın. Bu önemliydi çünkü bunun haberini bekleyen de çok insan vardı sağ olsunlar. Şimdi şöyle olacak. Biz ahırı yaptık biliyorsunuz. Çiftlikte bizim kendi kendimize yetebilmemiz lazım. Bununla ilgili bazı kalemler var. Bu kalemler nedir abi? Bizim kendi kendimize yetebilmemiz için bazı eylemlere girişmemiz lazım. Çok kullanılan bir kol var. Yani bir yol var öyle söyleyeyim. Bu yol fazla tercih ediliyor, rağbet görüyor mu, karşılığını alıyor mu bunu bilmiyorum. Bu yollardan bir tanesi şu, genel geçerliliği belki vardır. 100 metrekarelik bir alana susuz tarımla çilek yetiştiriciliği yaparak o çileği de direktman halde satmadan bunu reçel yaparak para kazanabiliyor musunuz? Bu benim şu vakte kadar araştırmalarımda karşıma çıkan. Ne bileyim bununla alakalı safran dikenler var. Farklı materyaller, farklı gıda ürünleri dikerek bunları reçel veya işte organik ürünler adı altında bazı markalaştırma adı altında Instagram'da veya sosyal medya hesaplarında veya hepsi işte bazı e-ticaret sitelerinde veya kendi çevresinde satmaya çalışanlar var. Ben bu kalemi bir tık eledim. Şöyle eledim evet tarım güzel bir şey, o güzel bir şey ama bu uğraştırıcı, meşakkatli ve pazar alanı artık gitgide yorulmuş bir sektör öyle söyleyeyim. Bu cümle sanırım yanlış olmaz. Çünkü çok fazla rakibiniz var. Organik tarımda, organik üreticilikte, reçellerde, ballarda vesaire o kadar çok ki artık bununla alakalı çok fazla böyle açık bir pazar alanı kaldığını düşünmüyorum. Yalnız çok dikkatimi çeken ve bir türlü tam anlamıyla pazarın oluşturulamadığı bir sektör var. Süt ürünleriyle alakalı bir sektör. Bu şu, yani ben köyde yaşıyorum, işte bu kırsal yaşamda bir yaylada yaşayan insanlar var. Bu insanlar genelde inek besliyorlar. Besledikleri ineğin sütünün çok cüzi rakamlara süt toplayıcılarına veriyorlar. Akabinde süt bir şekilde gidiyor ama sütten aldıkları bu para ne yazık ki yem ücretlerine vesaire yetmiyor. Bu konuda hemfikiriz ama izlediğim birkaç tane böyle bu sektörden farklı şehirlerde yaşayan insanlar var. Sektör bir konuda aç, kaliteli üründe aç. Çünkü ben her zaman şöyle söylemişimdir. Dükkanda oturup kapımı çalıp da abi çorap alır mısınız diyen insanların yaptıkları işe tabii ki saygı duyuyorum. Veya işte kemer alır mısın veya başka bir şey alır mısın dediklerinde. Yalnız şu konuda biraz itirazım var. İtirazım şu. Abi diyorum ben bu abi kemer satıyor. Şimdi ben bu kemeri alsam bu kemeri kaç yıl takacağım? Bu kemeri ben nereden baksan çok da kemeri eskiden birisi değilim. 3-4 yıl ben bu kemeri satacağım. Doğal olarak ne bileyim yani 3-4 yıl o kemere ihtiyacım olmayacak bir daha. Doğal olarak o abi bana bir ay sonra tekrar kapımı çaldığında ben o abiyle alışveriş yapamayacağım. Ama sürekli tüketim ürünlerinde bu pazarı tam anlamıyla oturttuğunuzda insanlar bir hafta sonra o ürünü tükettiklerinde tekrar sizlere telefon açabilecekler. Ben Karadeniz turu yaptığımda genelde oradan sağlam Mayıs hasadı çay getirirdik babamla beraber ve biz bu çayı Konya'da pazarlardık. Abi bir ay sonra tekrar telefon açardı. Gökhan çayımız bitti ama çayın var mı? Senin çayını seviyoruz diye. Demek istediğim tam anlamıyla bu. Şimdi bizim bir ahırımız var. Evet 150 koyunluk devasa bir ahır. Evet buraya mal almak kolay değil ama temelden başlayacağımız için ve bu işle ilgili hiçbir bilgimiz olmadığı için biz büyükbaş süt ürünlerinden bir tık böyle ucundan başlayacağız. Bu ikinci kalem süt ürünlerini pazarlayabilmek ki bununla ilgili müşteri portföyümüzün geniş olduğunu düşünüyorum. Neden? Konya'da binlerce insanı tura götürdük, gezdirdik. Sağ olsun onlarla ilgili çok fazla ahbaplığımız, dostluğumuz olduğu insanlar var.
Ve bu olmasa dahi Konya'da veya şarküterilerde bunu pazarlayabileceğimiz güzel alanlar var. Kaliteli peynir, kaliteli tereyağı, kaliteli yoğurt. Bu üç kalemi kaliteli diye altını çizerek özellikle söylüyorum. Yani temiz olmayan, hijyen olmayan, farklı sıkıntılarla yapılmış ürünler değil. Vatandaş bu ürünün nasıl üretildiğini görecek. Bu ürünün nasıl bir aşamadan geçtiğini görecek. Bu aşamayı yapan insanların o anki kıyafetlerini, o anki izlenimlerini görecek ve gönül rahatlığıyla evlatlarına ve kendileri de bundan tadıp yiyebilecekler. Bu ikinci kalemde bize bir tık ağır basan kalem bu. Üçüncü kalem, bu arada aldığımız eleştirileri de size söyleyeceğim. Haberiniz olsun. Üçüncü kalem küçükbaş yetiştiricilikle alakalı. Biliyorsunuz ormanlık bir arazide yaşıyoruz. Küçükbaşı da iki kalemde inceleyebiliriz. Keçi ve koyun. Bu keçi ve koyunda tabii ki biz soğuk bir iklimde yaşadığımız için özellikle Kasım'la Nisan arası ne bileyim süt olarak düşündüğümüzde keçi yetiştiriciliği evet muazzam bir şey ama burada sütü bol veren sahnen keçisi için elverişli bir hava şartı normalde yok. İzmir bölgesinde daha çok biliyorsunuz. Tabii burada keçiler için bir artı var. Ormanlık arazilerde pelit yeme imkanları çok fazla var. Biliyorsunuz zamanında bu keçi yetiştiriciliğine ne yazık ki yasak konmuş. İnsanlar tekrar büyükbaşa dönmüşler. Sonra bir hata olduğu anlaşılmış. Keçinin normalde ağaçları budadığından dolayı ağaçların daha da gür olarak ürediği ve çoğaldığı sonradan anlaşılınca keçi yetiştiriciliğine tekrar serbest vermişler. Keçiyi ormanda gütmenin zor olduğu, başlangıçta temelde keçiyle başlamanın neredeyse imkansız olduğu veya imkansızdan kastımız biraz daha meşakkatli ve yorucu olduğunu duyduk. Haklılar. Keçi özellikle pelide kaçtığında dağılabilir. Ormanın arazisinde ben bunları toplayamayabilirim vesaire. Yalnız koyun yetiştiriciliği ile alakalı biraz daha bize mantıklı geldi. Koyunda da bunu kalemlere bölebiliriz. Bu kalemlerden birincisi nedir? Evet, koyun yetiştiricilikle damızlık 20-30 tane koyun alırız. Bunları koça salarız, yavrularını alırız. Doğal olarak koça saldıp yavrularını aldığımızda doğan kuzular ki geneli çift doğabilir, ölü doğabilir. Doğduktan sonra ölüm oranları ortalama olarak hesap edilerek söylüyorum. Doğan kuzular doğal olarak yem masraflarını giderebilir. Bu ikinci alternatif ki gütme alanım da oldukça geniş. Yani ben koyunu güdebilecek bir alana sahibim. Bu bir kalemlerden. İki, gene aynı şekilde 25-30 tane damızlık koyun alıyoruz. Yanlarına da bir 20-25 tane kuzu alıyoruz. Kuzunun yiyeceği yemin masrafını koyundan gelecek kuzunun masrafı gene aynı şekilde gene aynı şekilde karşılıyor. Kuzu 3 ayda ortalama olarak ete geliyor yani kasaba geliyor. Onları kesime veriyorsunuz. Oradan elde ettiğiniz parayla buradaki koyunun masraflarını gideriyorsunuz. Bir şekilde çark gene aynı şekilde dönüyor. Bu da koyun yetiştiriciliğindeki ikinci aşamaydı. Üçüncü aşamada şu. Bir tane biz şu an buna karar verdik diyebilirim. Bu biraz bizim için yorucu olacak ama aldığımız eleştirileri söylediğimde demek istediğimi de anlayacaksınız. Şu soğuyan çaydan bir yudum içebilirim. Şöyle bir şey. Biz bir tane süt ineği alalım başlangıçta dedik. Gebe olur, olmaz, önemli değil veya yanında buzağısı olur. Bu bir tane süt ineğinden bize çok abartmadan söylüyorum, günde 15 litre süt versin. Bunu sağmayla uğraşalım, bunun üzerinde emekle uğraşalım vesaire. Buradaki sütten gelecek şey bize nasıl tereyağı yapılır, nasıl peynir yapılır, nasıl yoğurt yapılırdaki amatörlüğümüzü yenmeye birazcık böyle bize o yöne kaydırmak için, o yönde eğitmek için fayda sağlasın. Bu büyük bir tane ineğimizin yanına 2 veya 3 tane de küçük dana düşünüyoruz. Erkek dana. 6 aylık olur, 5 aylık olur, 9 aylık olur, 10 aylık olur. Önemli değil. Ortalama 230 kilo ağırlığına gelen bir dana, 230 kilo ağırlığındaki bir dana güzel bir beslemeyle ayda ortalama olarak 75 kilo aldırılabiliyor. Biz bunu abartmayalım, 60 kilo alsın, 3 ayda aldığı 60 kiloluk hesapla biz bu ineğin, dananın işte belli bir kesim aşamasına geldiğinde 5 ay sonra 6 ay sonra kesime verelim. Sonra danadan elde ettiğimiz kesim parasıyla beraber yeni küçük danalar alıp beslemeye devam ederken aynı zamanda da çarkımızı döndürelim. Tabii bu sadece ya bu kadar kolay mı ya? Ne bileyim bir tane süt ineği, 2-3 tane dana. Tabii ki hayır. Bu bizim sabah erken saatte bizim koşturmacamız, bizim emeğimiz olacak. Akşam saatlerinde de şurada
hanımla beraber şuradaki çayırlarda gütsek yeter. Çünkü köylüde de 8-10 tane inek var. Bunlar ne yapıyorlar? Sabah erken saatte şöyle bir çıkıp 4-5 saat gezdiriyorlar. Akşam da bir salıyorlar. Gene aynı yoldan inekler, hatta kendileri bile gezip geliyor. Önemli değil. Uğraşacağımız alan sınırlı. Çok fazla yormayacak bizi. Bu şekilde inekleri aldık. Bir de biliyorsunuz kapalı bir alan yaptık. Buraya ortalama olarak 20-25 tane, belki 30 tane, abarttık 40 tane. O kadar paramız yok da 20-25 tane damızlık koyunumuzu alacağız. Koça salacağız. Bunlardan da kuzularımızı alacağız. Ben her gün nizami olarak ineğimin sütünü sağacağım. Sağdıktan sonra hanıma teslim edeceğim. Ondan sonra işte o tereyağını çıkartmak için kaymağından ayıracak vesaire yapacak. Ben şöyle bir koyunlarımı 3-4 saat gezdireceğim, geleceğim. Öğlenin tam sıcağında bir tatlı kaylule uykusuyla beraber ikindi saatlerine varmadan şöyle bir çayımı içeceğim, atmosferi koklayacağım, ineğimin altını temizleyeceğim falan. Akabinde tekrar onları alacağım, bir gezdireceğim ve koyunculuğu da bu tarafta öğrenmeye başlayacağım. Ya Gökhan, siz turizm çiftliği açacaktınız. Bir tane inek yeter de size. 2-3 tane de koyun, birkaç tane de keçi. Bununla alakalı şey şu. Bu çiftlik bir türlü peyzaj olarak eyleme geçemiyor. Çünkü dediğim gibi bu çok fazla maddiyat gerektiriyor. Mesela istinat duvarı için taş halen bulamadık. Yani 2 yıl oldu, istinat duvarı için taş vermiyorlar. Konya'da yok. Başka şehirden tırla getirmeniz gerekiyor. Pahalı. Bir adamı aradım, metrekaresine 2000 lira istedi. Yani taş örmeye 2000 lira metrekaresine. Biz de o ulu orta yerden taş topladık. Şimdi size göstereceğim. Hobbit evine başladık. Kendi taşımızı kendimiz öreceğiz. Şimdi konuyu fazla dağıtmaya gerek yok. Birkaç tane tavuk yumurtamızı aldık vesaire. Gökhan, çok yorulacaksınız. Şimdi geldik eleştirilere. Çok yorulacaksınız, bezeceksiniz 1. Köylü bıkmış, siz mi bıkmayacaksınız 2. Gökhan, koyunda bit var, bitlenirsiniz 3. Gökhan, ineğin gübresi var, gübrenin ne olduğunu sen biliyor musun 4. Gökhan, bu iş öyle kolay değil, uzaktan görüldüğü gibi 5. Sen öyle gütmeyi kolay mı sandın sıcağın altında 6. Soğukta bile çıkacaksın 7. Abi bla 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 bla. Ne kadar eleştiri varsa. Ben şunu söylüyorum. Bir şeyi deneyimlemeden o konuda söylediğiniz tüm cümleler anlamını yitirir. Çünkü kişinin öncelikle bunu yapması gerekir. Ben turizm seyahat acentası işletmesini açtığımda bana neler dediler. Yapamazsın, şöyle zor, böyle zor. 46 kişiyi şuralara götürmek kolay mı sanıyorsun? Yurt dışında şöyle o sıkıntılar var falan. Abi, işin içine girmeden o iş öğrenilmiyor. Yaptığınız işten zevk almadığınız müddetçe imkansız. Birkaç tane dost buraya gelip bizleri arada ziyaret ediyor. Buraya gelirken de bir köy tabelası var ki rüzgardan yere düşmüş. Gördüğüm herkese ben aynı cümleyi söylüyorum. O tabelada şu yazıyor. Yaşadığın yeri cennet etmediğin müddetçe, cennet yapmadığın müddetçe, cennet yapmaya uğraşmadığın müddetçe kaçtığın her yer cehennemdir. Her insan bulunduğu ortamdan şikayetçi. Memur 30 yıldır o tuşa bastığı için şikayetçi. Bankacı 20 yıldır o parayı saydığı için şikayetçi. Muhasebeci aylarca o defterler, kitaplarla, vergilerle uğraştığı için şikayetçi. Ne bileyim, doktor bu 20 yıldır aynı hastalara baktığı için aynı şey için sıkıntıda ve şikayetçi. Öğretmen 20 yıldır hep başa alarak aynı eğitimi verdiği için sıkıntıda veya şikayetçi. Topçu yorulduğu için şikayetçi. Yani bunun anlam kaymasına sebep olacak hiçbir yönü yok. Herkes bulunduğu alanda, bulunduğu meslekten bir nebze olsun şikayetçi. Çünkü bizler bu konuda irademize bir tık olsun zayıf geliyor ve yoruluyoruz. Ortam bizleri geriyor. Monoton bir hayat. Her gün sabah 8'de kalk, işe git, akşam 5'te geri gel. Tekrar akşam yemeği ye, sonra birkaç tane televizyonda zapla, daha sonra uyu. Ya herkesin hayatı bu. Bizim burada arzu ettiğimiz şey bedenin yorulması ama kafanın bir tık olsun rahat olmasıydı. Zaten ben bedenen yoruluyordum. Turlara gidiyordum, koridorlarda oturuyordum günlerce, haftalarca, ki ne kadar zor olduğunu anlatamam size. Ama bu beden zaten yorulacak da, ha orada yorulmuş, ha burada yorulmuş. Tek bir farkı var. Tek bir farkı söylüyorum. Rızık bir kuruş artmayacak, bir kuruş azalmayacak. Yazılan rızkımızı kovalayacağız ve aynı rızkı gene kazanacağız. Ama değişen bir şey var. Birinde üstümüz parfüm kokacak, birinde üstümüz bok kokacak, affedersiniz. Bak, söylerken bile arkasından affedersiniz kelimesini ekliyoruz. Oysa o kokunun, yani nasıl diyeyim,
Kurban olsunlar o kokuya. Öyle söyleyeyim yani. Ben seviyorum abi. Kötü koku değil yani. O paranın kokusu, anlatabiliyor muyum? Şimdi gübreyle alakalı şeye gelelim. Bizim büyük bir gübre çukurumuz henüz yok. Gübre bence bir işletmenin olmazsa olmaz çıktısı. Ve bu çıktıyı girdi haline getiremediğiniz müddetçe çok büyük bir problem. O yüzden ben buraya direktman 15-20 tane inek alırsam hem gübre konusunda hem farklı konularda çok büyük sıkıntılar yaşayacağım ki bununla ilgili profesyonel çiftliklerde sıyırıcılar var vesaire var falan filan. Biz öyle profesyonel iş yapmadık. Profesyonel bir ahırımız da yok. O yüzden izleyeceğimiz konuyu sanırım 3 aşağı 5 yukarı sizlere anlatabildim. Böyle küçük baş, büyük baş karışımı. Ya ama Gökhan bence tek bir alanda yürümelisin. Evet, doğru. Alternatif o kadar fazla var ki al 100 tane yavru kuzuyu 3 aylık işte kaç aylıksa şu an piyasası 1250 ile 1650 lira arasında al kurbana sat. Evet, doğru. Ama şöyle bir handikapı var. 100 tane kuzuyu kurbana yetiştirip satabilir miyim? Satarım. Adaklık da veririm. Ne bileyim akika kurbanı olarak verebilirim. Kendim kesime verebilirim. Güzel. Ama o 100 tane kuzunun bir aşamaya gelebilmesi için hani 2-3 ay geçiyor, sürekli bir çıktı oluyor. Ama girdi halen yok. Anlatabiliyor muyum? O girdinin olabilmesi için en azından bu evdeki çarkın bir tık dönebilmesi için birkaç tane süt ineği aslında şart. Aslında 2 tane süt ineği şart ama çok pahalı. Öyle bir meblağım yok. O yüzden bir tane süt ineği başlangıçta öğrenmek için belki bir ay sonra yanına ikinciyi katarız. Allah nasip eder öyle büyütürüz vesaire yaparız. Araziyi merak ediyorsunuz. Orayla ilgili de oldukça bir şeyler yaptık. Gördünüz işte. Umarım her şey güzel olur. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Dua bu dünyadaki en güçlü kalemdir. Ben böyle olduğuna inanıyorum. Dualarınızı lütfen ama lütfen bizden eksik etmeyin. Var olun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşmek üzere. Biraz daha uzaktan. Çok az kaldı ya. Buraya 3 el araba 3 makine daha bastık mı bura biter. Fazla kalmadı. Bu kum da ona yeter. Anacığım kapatabilirsin.
taşa basıyorsun. Anne sen taşa basıyorsun.